Selam arkadaşım, ben Kumetay, namı diğer Lu. Bugün sana No Rest for the Wicked ile ilgili en güncel haberlerden, Thomas birkaç gün önce Discord'da aktifti. O konuşmadan neler geçti, nelerden bahsedildi, bununla ilgili güncellemelerden bahsedeceğim. Ardından da videonun sonunda Diablo 4'ün yeni sezonu ile ilgili ve Diablo 4 ile ilgili genel fikirlerimden bahsedeceğim. Onun haricinde videoya geçmeden önce senden ricam videonun altına bir yorum bırakman ve videoya bir like atman olacak arkadaşım. Biliyorsun algoritma için bunlar çok önemli. Ayrıca beni bu videoyla da keşfediyorsan kanalı bir kontrol edip eğer ki kanalda hoşuna giderse bir aboneliğini rica edeceğim. Şimdi hızlıca videoya geçelim. Evet, dediğim gibi bu videoda öncelikle Thomas'ın Discord sunucusunda nelerden bahsettiği, 1.0'a dair bildiğimiz şeylerde nasıl bir ilerleme var bunlardan bahsedeceğim. Hemen notlarımı kontrol ediyorum. Öncelikle sınıf sistemi üzerinde hala hummalı bir şekilde çalıştıklarını belirtti ve son olarak en güncel olarak Assassin yani suikastçı sınıfı ile ilgili görünmezlik özelliğini test ettiklerini söyledi. İşte bunun şu anda bosslarda nasıl çalışacağından henüz emin olmadıklarını ama görünmezlik özelliğinin bayağı üstünde durduklarını ben anlıyorum. Hani çünkü daha önce de bahsedilmişti görünmezlik, stealth dediğimiz gizlilik mekanikleri olacak diye. İlk defa açık açık bu özelliği nasıl kullanabilecekleri üzerinde yeni sistemler üzerinde çalıştığını belirtti. Onun haricinde de bir öneri geldi. İşte Shadow Clone gibi. Bu Diablo 4'te de var. Başka oyunlarda da var. Rogue sınıfında olan işte senin kopyan senin yaptığın hareketleri tekrar ediyor gibi. Böyle bir sistem de olabilir falan gibi bir öneri geldi. İyi bir fikir falan dedi Thomas ama herhalde şu an öncelikleri görünmezlik mekaniği ve bu mekaniği boss savaşlarına nasıl adapte edecekleri. Çünkü gerçekten bir yerde de oyun kırıcı bir özellik olabilir doğru dengelenmezse eğer. Doğru bir şekilde tasarlanmazsa. Bunun üzerine ben de şeyi sordum. Hani suikastçı sınıfı üzerinde bu kadar yoğunlaştığınıza göre hani Necromancer sınıfı veya diğer sınıfların dengelenmesi bunlar nasıl olacak? Hani sadece sonuçta suikastçı sınıfı olmayacak oyunda. Böyle bir soru sordum. O da şöyle dedi. Hani Necromancer zaten 1.0 için planlanmıyor. Bunu ben de biliyorum. Ama 1.0 sonrası için hala bu planın devam ettiğini, 1.0 sonrası için geleceğini söyledi. Onun haricinde de genel sınıf sistemi üzerinde zaten bir şu anda hummalı çalışma olduğunun altını tekrar çizdi ve suikastçı sınıfı üzerinde spesifik olarak çalışma olmadığını aslında suikastçı sınıfı ile ilgili bir fikri olduğunu ve bu fikri geliştirici ekibe sunduğunun altını çizdi. Hani herhangi bir yanlış anlaşılmaya da sebep olmasın diye ben de aslında eminim tabii ki sadece suikastçı sınıfına bu kadar üstüne düşmediklerini ama Thomas'ın ağzından da duymak istedim açıkçası. Çünkü sınıf sistemi gerçekten hani bir oyunu batırabilir, çıkarabilir. Sınıflar arası dengesizlikler, bir sınıfın içerisindeki tek bir özelliğin çok parlaması, diğer özelliklerin aşağıda kalması gibi problemler uzun vadede oynanışı ve oyuncunun da oyundan aldığı keyfi olumsuz etkileyebilir. Bunun haricinde rünlerin bazılarının ulti yeteneğine dönüşeceğini biliyoruz. Yani normalde ulti yeteneği olacak onu biliyorduk zaten. Şöyle bir soru geldi. Yani şöyle bir cevap geldi. Ya dedi işte zaten şu anki ürünler ulti değil mi falan. Thomas da dedi ki yani hayır. Ulti mekaniği çok başka. Hani kodlama açısında da yazılımda da kapladığı yer ayrı bir yer. Ultilerin, rünlerin kapladığı yer ayrı bir yer. Sonra birisi de dedi ki Armageddon rünü bilenleriniz bilir. Büyücü sınıfı demeyeyim de hani büyücü asalarındaki bir rün yeteneği. Çok güçlü bir rün. O zaten şu an ulti gibi falan diye böyle şakasına bir şey söyledi. Thomas da dedi ki evet artık resmi olarak ulti. Yani buradan da şu anlam çıkıyor. Armageddon rünü gibi belki de bazı diğer güçlü rünler de 1.0'da
ulti olarak karşımıza çıkabilecek. Bu demek değil ki bütün rünler ulti olacak. Bunun altını tekrar çiziyorum. Thomas da belirtti. Çünkü rünlerin yeri ayrı olacak ama bazı ürünler ulti olabilecek demek oluyor bu. Yani çünkü Armageddon artık ulti olarak karşımıza çıkacak 1.0'da. Bu da bize bunun ipucunu verebiliyor aslında mantıklı olarak düşündüğünde. Hangi ürünler olacak bilmiyoruz tabii ki ama belli ki bazı ürünler belki de tamamen rework görüp yani değişime uğrayıp ultiye dönüştürülebilir vesaire gibi şeyler de olabileceğinin altını bize gösteriyor, ucundan böyle yolunu gösteriyor diyelim. Onun haricinde combo sistemi üzerinde hala çalışıldığından bahsetti. Bunu bir önceki videoda da söylemiştim. Combo sistemi gelecek, nasıl gelecek daha detaylı bahsetmiştim. Şu an o yüzden üstünden kabaca geçeceğim. İşte yaptığımız hareketlerin bizi ödüllendirdiği, farklı hareketlerin ödüllendirdiği bir sistem olacak bu combo sistemi savaş içerisinde. Ve bu sisteme arkadan saldırıların daha da önemli olacağı şekilde geliştirmeler ekleneceğinden bahsetti. Bunu altını çizdi. Çünkü ben de şöyle bir şey dedim. Hani oyunda şimdi görünmezliği gelecek. Bunun üzerinden yola çıktım. Ama ne kadar kullanışlı olur? Hani farmlarken işte boss savaşlarında çok şey olur mu diye böyle bir aklıma soru geldi. Avantajlı ne kadar olur? Hani ne kadar işlevsel olur gibi. Çünkü dedim şu an mesela oyunda backstep var. Arkadan bıçaklama diye çevirebiliriz bunu. Backstep mekaniğini çoğu oyuncu kullanmadığı gibi hani kullanmaya da pek gerek yok zaten. Çünkü daha iyi alternatifler var backstep mekaniğini kullanmak yerine. Aşağıda kalıyor birazcık o yüzden. Şimdi bunun üstüne de Thomas dedi ki yani arkadan saldırılar daha değerli olacak ve combo sisteminde özel bir yeri olacak gibi bir şey söyledi. Bu da güzel bir şey çünkü şu anda hali hazırda oyunda kullanılmayan mekanikler bu combo sistemi sayesinde daha tatlı, daha böyle oyuncuyu kullanmaya teşvik edecek bir hale dönüşecek demek oluyor. Bunların farkındalar demek oluyor. Bu da beni bir yandan sevindirdi açıkçası. Farklı oynanış tarzlarını çünkü beslemek adına ve genişletmek adına önemli bu tarz mekaniklerin tekrar parlatılması. Haricen çiftçilik sisteminin üzerinde hala büyük bir titizlikle durduklarının altını çizdi ve şu anda hali hazırda 3 farklı ürünü hasat edebildiğimizi ama bunların üzerine birazcık daha titremeleri gerektiğini, daha üzerine duracaklarını belirtti. 1.0'da sadece 3 tane mi hasat edebilir ürün olacak, hasat edilebilir ürün olacak bilmiyoruz. Ama şu anda yani 3 tane ürün hala hazırda artık çiftçilik sistemini geliştirme aşamasında entegre edilmiş durumda. Bunu biliyoruz. 1.0'da biliyorsunuz ki çiftçilik de gelecek. Ekip biçebileceğiz yani. Bunun da güzel altını çizdi. Onun haricinde de genel olarak Diablo ile ilgili biraz mimler döndü. Şimdi ben kendi fikrimi de açıklamadan önce Diablo 4 ile ilgili Discord'da da bu birazcık döndü diğer oyuncular arasında. Oradaki oyuncular ne düşünüyor önce Diablo 4 ile ilgili? Bundan bahsetmek istiyorum kendi fikirlerimi açıklamadan önce. Birkaç kişi klasik zaten hani Diablo 4'ün böyle artık çok başarısız, çok çöp olduğunu falan söylüyor artık hala. Hani No Rest for the Wicked'ın şu an Diablo 4'ü oynamaktansa daha keyif verdiğini belirten birkaç kişi vardı. Birkaç kişi ise işte Diablo 4 aslında farklı bir oyun. Hani çöp değil, sadece diğer Diablo oyunlarından daha farklı bir oyun. Öyle kabul etmemiz gerekiyor diye birkaç şeyde bulundu, yorumda bulundu. Bunların üstünde de Thomas şey dedi. Yani şu an 1.0'a kadar bir sürü zamanımız var. Diablo'da 4'te yeni sezon çıkartmış. Path of Exile'de keza. Gidin onları deneyin, bakın bakalım neler eklemişler, yenilikler neler gelmiş yenilik olarak diye böyle bir şeyde bulundu, öneride. Ben de üstüne şaka olarak şey dedim, ya şaka değil ama birazcık tiye alarak gülücüklü bir şekilde Diablo 4'e balık tutma gelmiş Thomas dedim. O da böyle bir şey yaptı, ufak bir gönderme yaptı, dokundurma, işte fisting mi fishing mi geldi gibi, o bir kelime oyunu böyle hani fisting. Bunu tam Türkçe'ye nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Aşağıda yardımcı olun bana ama hani fist yumruk demek ama onların arasında bir jargonu var. Hafif argo gibi. Hani İngilizce'de bir jargonu var onun. Öyle bir gönderme yaptı, tatlı bir dokundurma. Yani şimdi günün sonunda Thomas da bir geliştirici olarak tabii ki türün
oyunlarının sürekli bir rekabet içerisinde ve yeniliklere açık olması taraftarı. Bunu oyununda da görüyoruz. O yüzden tabii ki hiçbir oyunu kötülemeyecektir. Bu zaten profesyonelce bir yaklaşım da değil. Ben de şimdi fikirlerimden bahsetmek isterken öncelikle bunu hiçbir şekilde Diablo'yu kötüleme anlamında veya sevmediğim için olmayacak kötü yanlarından bahsederken. İyi yanlarından bahsederken de bu demek değil ki ben oyunu gerçekten seviyorum ve oynamak istiyorum. Hayır. Şimdi Diablo 4'ü de ben son zamanlarda yakından takip ediyorum. İçerik üreticilerine ve yeni sezonda neler gelecek vesaire. Yeni klas Warlock geldi biliyorsunuz vesaire. Bunlar açıkçası beni pek de heyecanlandırmadı. Neden heyecanlandırmadı? Objektif bir şekilde anlatayım. Öncelikle yenilikler getiriyor olmaları güzel bir şey. Ama bu yenilikler ne kadar yeni ve ne kadar da doğru zamanda geldi, ben bu kısımdan yaklaşıyorum birazcık. Örneğin Spiritborn diye yeni bir klas gelmişti biliyorsunuz. Evet, güzeldi, yeni mekanikler tanıtmıştı bize ama bildiğin DLC'yi satmak için oyundaki en bozuk sınıf olarak gelmişti ilk başta. Ve bu tür hamleler beni oyuncu olarak böyle yoran. Ya ben DLC zaten aldım, oynayacağım. Ama hani bu neden daha çok satsın diye bu sınıf yani bu kadar güçlü tasarlanıyor. Bu olay beni birazcık sıkıyor. Yani biraz işin içine hani para kazanma hırsı girdiği izlenimi yaratıyor bende. Bu yüzden ilk DLC'lerinde bile böyle bir geri adım atmıştım. Çünkü hikayesi de oldukça başarısızdı benim gözümde. Diablo 4'ün gelen ilk genişlemesi, Vessel of Hatred güncellemesi. Ben Diablo 4'ü zaten ilk başta da aldığımda büyük beklentilerle oynamadım. Yani tek beklentim hikaye tarafıydı ve gerçekten de doyurucu bir hikayesi vardı. Haricinde de zaten çok böyle aman aman hani Diablo 3'ten daha iyi olup olmayacağına dair bile bir fikrim yoktu. Çünkü Diablo 3'ü de zaten o kadar seve seve oynamamıştım açıkçası. Bir yerden sonra salmıştım. Diablo 2 gibi olmayacağının da farkındaydım zaten. O yüzden de oyunun sonuna dair böyle çok doyurucu bir şeyler olacağını beklemiyordum. Nitekim de öyle oldu. Şimdi bu gelen güncellemede ise bir sürü şey getirdik diye gözümüze sunuyorlar. İşte Horadric küp geldi, set eşyaları geldi, bilmem neler oyun sonunda efendime söyleyeyim. Oyun sonunda kurabileceğiniz bir plan geldi. Endgame'inizi daha anlamlı hale getirmek için oyun sonunuzu falan diyorlar ama görünür de öyle görünse de içerik olarak bunların hiçbiri bana gerçekten amaçladıkları şeyi vaat etmiyor gibi geliyor. Oynamadım. Oynamayacağım da. Bunun sebebi de şu, temel sebebi. Abi çünkü o derenin altından çok sular geçti. Yani tam olarak doğru bir deyim miydi, doğru mu söyledim bilmiyorum ama o barajın altından, o köprünün altından çok sular geçti. Hatırladım doğrusunu. Yani siz zaten Diablo 4'e dair vaatlerinizi çıkışınızda bile karşılayamadınız, sineye çektik. Sezonlar boyunca daha temel şeyleri oturtmaya çalıştınız ve bu sezonda belki oturtabileceksiniz, belki oturtamayacaksınız. Ben artık oyuncu olarak ne zamanımı ne de paramı harcamak istemiyorum. Bu sebeple de zaten yeni oyunları deniyorum veyahut da işte başka o tür oyunlar deniyorum. Yani hali hazırda oynadığım eskiden de ama ARPG olmayan oyunlar oynuyorum. Çünkü arkadaşlar ben şunu fark ettim artık. Diablo 4'te bunu bana fark ettiren oyun oldu. Oyunlar bizim için yapılmalı. Yani oyuncuları mutlu etmek için yapılmalı. Oyuncuları çalıştırmak ve oyuncuları sanki bir test ürünü gibi kullanmak için olmamalı. Diablo 4 bunu yaptı. Yani alfa aşamasında belki beta aşamasında yapması gereken testleri sezonlar boyunca oyuncular üzerinde denedi. Şimdi Diablo 2'deki özellikleri, Diablo 3'teki özellikleri getirip daha iyi grafiklerle sunmuş oluyorsun bize. Tek yeniliğin ne? Warlock. Ben buna katlanamadığım için açıkçası Diablo 4'ü oynamayacağım. Şu da iyi bir yönüdür ama en azından hatalarından ders alıp geçmişte başarılı olduğu özellikleri oyununa implement etmesi, uygulaması iyi işaret midir? Bence işarettir. Ama bunu oyunun başında mı eklemeliydi? Evet. Yani bitmiş bir oyun olarak bunları eklemeliydi zaten önceki oyunlarından. Ve ardından da bakın yeni de şunlar var diye yenilikleri göstermeliydi bize. Bu birazcık da işte
oyuncu kitlesini yönetmekle alakalı, o topluluğu yönetmekle alakalı. Çok başarılı olduklarını da söyleyemem o konuda. Videomuz da bu şekildeydi özetiyle. Yani Diablo 4 hakkındaki fikirlerim de buydu. Biraz fazla uzun oldu biliyorum ama doluyum. Çok sevdiğim bir oyundu çünkü ve bu hale gelmesi ve şu anda da gerçekten hani bir mucizeye ihtiyaç duyması, araması beni üzüyor. Ama bundan sonra kanalda da zaten hep No Rest for the Wicked olacak. Beni en çok heyecanlandıran oyunlardan biri de No Rest for the Wicked. Belki de hayatımda en çok ve tek heyecanlandıran oyunu olabilir bu açıdan. E, Yenilik ve keşif duygumu beslemesi açısından. Kanalda No Rest for the Wicked görmeye devam edeceksiniz. Eğer ki başka oyunlar oynarsak vesaire de belki bunun için ayrı bir kanal açmayı düşünebilirim uzun vadede. Ama o uzun vade gelene kadar No Rest for the Wicked'dan devam ediyor olacağız arkadaşım. Bu videoluk tekrar benden bu kadar. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Kendine iyi bak. Bay bay.